Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere performans ölçer grafiğinin yine farklı bir biçimini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Grafiğim 3 farklı tablodan oluşuyor. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki tablolarımı alıyorum, kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak görünümden kılavuz çizgilerini bir kaldıralım. Daha sonra boş bir yere tıklıyorum. Ekleye geliyorum. Buradan halka grafiğimi seçiyorum. Şöyle biraz büyütelim bunu. Daha sonra veri seç diyorum. Ekle. İlk tablomuzu kullanalım. Performans tablosu. Başlık olarak bunu alalım. Değerler olarak ise şurayı alıyorum. Şuradaki %100 değeriyle birlikte. Tamam diyorum. Grafiğimiz çıktı. Şu başlığı kaldıralım. Göstergeyi kaldıralım. Daha sonra şunu grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendirden buradan açıyı 270 derece yapıyorum. Kalınlığını biraz daha kalın yapabiliriz. 65 iyidir. Şöyle biraz daha büyütelim. Daha sonra şunu seçiyorum. Çift tıklıyorum. Dolgusu olmasın. Daha sonra şunu tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Bunun da rengini kırmızı yapacağım. Şunu açık yeşil. Şunu da koyu yeşil. Buradan veri etiketlerini ekliyorum. Tabi hepsini seçmem lazım. Şöyle. Şunu şuradan siliyorum. Şunları seçiyorum. Veri etiketleri biçimlendir. Şuradan şu bilgileri alıyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldıralım artık. Kalın yapalım. Büyütelim biraz. İsterseniz bunun rengini değiştirin. Beyaz yapalım. Yok, beyaz yapmayalım. Siyah yapalım. Olmadı çünkü. Şimdi ikinci verimizi seçelim. Tekrar veri seç. Ekle diyorum. Buradan tablomun adını aralık diyorum. Şu değerlerimi seçiyorum öncelikle. Şunu. Tamamını. Daha sonra şunu çift tıklıyorum. Dolgusu olmasın yine. Şunları da sırasıyla şuradaki gibi yapacağım. Koyu kırmızıdan kırmızının bittiği yerde artık açık kırmızıya dönecek. Yapalım. En açıkta bu olsun. Onu da şöyle yapalım. Şuradan iyice açık bir kırmızı bulalım. Açık renk. Şöyle bir şey olsun. Daha sonra açık yeşilden koyu yeşile doğru gidelim. Şuradan başlayalım. Adım adım açılsın rengi. Pardon, koyulaşsın. Şöyle bir şey olsun. Daha sonra bunları seçiyorum. Tekrar. Yine veri etiketleri diyorum. Şunları sileceğim. Şunu. Şunları seçiyorum. Veri etiketleri biçimlendir. Yine şuradaki değerlerimi seçiyorum bu sefer. Tamam diyorum. Şunları kaldıralım. Kalın yapalım ve büyütelim. Buradakiyle aynı olsun büyüklüğü. 12 olsun. Şu iç grafiğimi biraz büyüteyim. Çok küçük kaldı. Şu dış grafiğimi de biraz büyüteyim. Hatta şöyle yapalım.
dolgusu olmasın. Ana hat olmasın. Ki belli olmasın. Şuradan şöyle büyütelim. Şuradan başlasın. 20 şöyle yapalım. 20'lerde falan kalsın bu. Bu 20 iyidir. Şurayı büyütelim. Bu da 30 olsun. Evet, böyle iyi. Ancak şunun rengi belli olmuyor. Bunu beyaz yapabiliriz. Şimdi son verimizi ekleyelim. Grafiğime geliyorum. Veri seç diyorum tekrardan. Ekle. Şu başlığı alıyorum, işaretçiyi. Daha sonra da şuradaki verilerimi alıyorum. Tamam diyorum. Şimdi şunu seçiyorum. Çift tıklıyorum. Dolgusu olmasın. Tabi hepsinin değil. Sadece şunun. Ya da şöyle yapalım. Sadece şunu seçelim. Bunun dolgusu olacak. Siyah yapalım. Ve tekrar seçiyorum grafiğimi. Veri serisini biçimlendir. 270 olacak şurası. Şu an aslında grafiğimiz hazır. Ama ben bunun iç grafiğini biraz daha büyüteceğim şöyle. Ve şu olmadı. Şurası görünmüyor çok iyi. Onu da şöyle yapacağız. Tekrar bunları seçiyorum. Sadece bir tanesini seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şuradan hizalamadan buna özel açı vereceğiz. Şöyle döndürüyorum mesela. Bunu 45 yapalım. Şunu 30 yapalım. Şunu şöyle sağ tarafa alayım azıcık. %75 yapalım. Kapatalım tekrar bunu. Şunları seçelim. Beyaz yapalım. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 0'dan 100'e kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Burası 2 olarak kalsın. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. 200 eksi topla formülü. Şuradaki 2 değerimi topluyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Tabi şurası olmayacak. Topla olacak burası. Formüller şimdi hesapla. Şurası çok yukarıda kaldı. Şunu az bir şey aşağı doğru şöyle alalım. Evet. İsterseniz şurayı izleyebilirsiniz siz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.